Arkadaşlar selamlar, ben Age of Tactics. Dostlar, bu videoda yine mitolojik binek çıkarmayı deneyeceğiz. Birlikte bir denemeler yapacağız. Bildiğiniz gibi part 1 videomuz vardı. Bu da part 2 videosu olarak gelecek. Arkadaşlar şunu kesinlikle sizlere söylemek istiyorum. Bu bir deneme videosudur. Bunu unutmayalım çünkü bir önceki videoya biraz böyle eleştiri geldi. Yani kötü tepkiler aldım part 1 videosuna. Hani kandırıyormuşum gibi bir hissiyat oluştuğunu söylediler. Benim böyle bir niyetim yok arkadaşlar. Mitolojik binek çıkarmayı denemeye başladığımı herkese bildirmiştim zaten. Açıklamalarda da yazıyor dostlarım. Şimdi bu videoda da ikinci partı deneyeceğiz. Bu partta ne yapacağımızı sizlere şimdi anlatacağım. Gördüğünüz gibi 43 tane binek düdüğümüz vardı ve de 864 tane de bineğimiz mevcut burada. Şimdi şu 43 taneyi de bir seriden kullanalım şöyle abi. Hepsini bir açalım. Şurayı da açayım. Şurayı da açıyorum. Seri bir şekilde başlayacağız. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz ve sonuca varacağız. Şimdi yetiştirme merkezine geldim. Önceki videoda ne yaptığımızı bir hatırlayalım dostlarım. Şimdi biz önceki videomuzda zaten bir denemeler yaptık. Yani ne yaptık? Mitolojik bineye kadar çıkmak için en mantıklı adımları yaptığımı anlattım ve bir tabloda bunu nasıl yaptığımı da sizlere açıklamıştım. Fakat mitolojik bineye ulaşamadığımızda sizler de görmüş oldunuz. Şimdi bu videoda ise ikinci denememi yapacağım. Burada mizaç özelliklere hiç önem vermeden sadece soyu temiz tutarak soy gelişimi sağlamaya çalışacağım dostlarım. Şimdi bu videoda soy gelişimi yapacağımı söylemiştik. Şu soylarla ilgili açıklama neredeydi? Orayı size bir göstermek istiyorum. Şimdi sizlere şöyle göstereyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi burada zaten ya bu ekranın bu kısmın açıklamalarını yapıyor. Şöyle en alta geldiğinizde kalıp, mutasyon ve soy gelişiminin ne olduğunu göreceksiniz. Dostlarım burada da gördüğünüz üzere bakın burada kalıpta diyor ki bir ebeveynin özelliklerini miras olarak alır. Şimdi biz bu videoda özellik ve mizaçları umursamayacağız. Bak başından söylüyorum. Özellik ve mizaçları umursamadan direkt olarak mitolojiye çıkmaya çalışacağız. Çünkü şunu şöyle bir şey düşündüm yani. Şimdi biz hem özellikle uğraşıyoruz hem mizaçla uğraşıyoruz. Ya bir yandan da atımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Ya hepsini aynı anda yapmak tabii ki de zor arkadaşlar. Şimdi ben de diyorum ki bir tane mitolojik ata ulaşayım. O ata ulaştıktan sonra zaten onu çiftleştire çiftleştire, sarı bineklerle çiftleştire çiftleştire bir şekilde sokabileceğime inanıyorum. Mutasyona baktığınızda ise yeni bir rastgele özellik eklenir diyor abi. Soy gelişimine bakarsanız da yavrunun kalitesi ebeveynlerinin kalitesinin üzerine çıkar diyor. Şimdi kalite bize kalite lazım abi. Biz burada kaliteyle ilgileneceğiz. Kaliteden kastım ne? Şurada aynen gördüğünüz gibi kalite. Bakın kalite renkleri gösteriyor. Mitolojik burada. Biz burada kaliteyi arttırmayı deneyeceğiz. Yani sadece soy gelişimiyle ilgileneceğiz. Şimdi daha önce şöyle örnekler görmüştünüz zaten. Şuradan bir binek yönetimi diyeyim. Şöyle. Burası bir soy ekranı. Şimdi ben burayı maksimum güzellikte tutacağım. Ben burayı maksimum güzellikte tutuyorken mizaç önemli mi? Hayır. Özellik önemli mi? Hayır. Ne önemli? Binekler önemli. Binekler ne olduğunda soy güzel olur abi? Binekler aynı olduğunda soy daha iyi bir sonuç verir. Ben de aynı binekleri sürekli birbiriyle çiftleştirmeyi deneyeceğim dostlar. Şimdi 907 tane bineğimiz var. Gördüğünüz gibi buradan değil şuradan bakalım. Kullanılmayanları şurada boşta diyelim. Aynen. 892 hadi 900 diyelim. Video başlığına öyle atacağım. 900 tane binek ile ikinci denemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki de süvari attan başlayacağım. Burada herhangi bir şey seçemiyorsunuz. Atın şeklini seçemiyorsunuz arkadaşlar. Fakat şöyle bir güzel bir şey var. Yani mizaçta her mizacı seçtiğinizde, örnek veriyorum korkusuz seçtiğinizde önce size tüm yaylı atlarını gösteriyor ve daha sonra da tüm neydi? Bozkır atını gösteriyor. 86 tane at varmış. Bakın burada özelliksizler falan da var. Umrumda değil. Umrumda değil. Yani bu hesap zaten bırakılmış bir hesap arkadaşlar. O yüzden böyle rahat bir şekilde devam edebileceğim yani. Yani birazdan göreceklerinizde böyle şeyler göreceksiniz. Mükemmel özelliklerin çöpe gidişini falan göreceksiniz. Ama bana mitolojik binek verecekse ben razıyım diyorum ve bu sıradan başlıyorum arkadaşlar. Yani buna iyi bir mesai harcıyorum devamlı olarak. Hiç bakmıyorum bile sonuçlara. Şöyle devam edeceğim. Direkt eritmeye çalışacağım yani.
Bu ne diyor? Yüksek kaliteli bir tane at var diyor. Bir ekrandan çıktım bu arada. Orada mükemmel özelliklerden vazgeçeceğiz dedik. Dolu ambarlar çıktı karşımıza abi, süper. Şöyle yapıyoruz. Bir de bir mizaç seçmiştim az önce. Ay pardon, kudret seçtim yanlışlıkla. Bir de korkusuz diyorum. Tamam. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Az önce yanlışlıkla tıkladığımız için onu da açıklamış olacağım. Şimdi burada az önce mesela kudretler çöpe gidebilir şu an. Yani mitolojik bineğimizde kudret çıkmaması benim canımı sıkar bu arada abi. Ama yani bir mitolojik bineğe ulaşmayı becerebilelim abi. Daha sonra hani ne yapacağımıza, nasıl adım atacağımıza, kudreti nasıl saklayacağımıza falan da bakacağım. Dostlarım, bir tane arkadaşımız daha var. Bana ulaştı kendisi sağ olsun ve dedi ki benim hesabımdan dene. Şimdi ben de dedim ki kardeşim bu videoyu bir çekeyim. Ben bu videoyu bir oluşturayım. Bir bu denememi yapayım yani sağlayayım. Senin hesapla öyle çekelim. Şimdi olmaz falan, onda da yaklaşık bir 700 tane binek vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Olmaz falan, hani başaramayız. Bu sefer kimseyi üzmeyelim yani. Çünkü bak özellikleri de umursamıyoruz. Ne olacağı belli olmaz yani. Şimdi burada yayla atım bitti mi? Bitti. Şunu bırakıyorum abi. Hiç soy bozmayacağım bu sefer. Hep aynı atları çiftleştireceğim. Morda da, sarıda da, mavide de hep aynı atları çiftleştireceğim abi. Bugünkü amacımız bu olacak yani. Bakın gördüğünüz gibi zaten biraz mor at geliyor. Yani aralarda böyle görüyoruz birkaç tane. Mor atlar gelmeye devam ediyor yani. Ne kaldı? Şu an kaç tane kaldı bu ekranda? 65. Biraz yavaş ilerliyor ama şimdi bu durumda ne yapacağız? Bak soy bozuk şu an bunların. Bunlar böyle üstte kalsın. Çünkü şimdi onlar az önce Bozkır'la Bozkır'ı çiftleştirdim ve yayla atı çıktı. Onları ne yapacağımızı düşünmemiştim bak. O da şimdi karşıma çıktı. En üste gelince fark ettim yani. Şimdi size bir de bunun yine çıktı bu arada. Bu hesabın binek araştırmasını göstereceğim. Oraya da bir bakalım. Hani hangi düzende, hangi seviyede bir şeyle yaptığımı görün. Nedir? Hesap ile bunu gerçekleştirdiğimi görün istiyorum abi. Şöyle yapalım. Hızlıdan geçelim. Şimdi biraz bu bana efor sarf ettirecek abi. Şöyle size anlatabileceklerimi anlattıktan sonra belli bir kısmı hızlandırmaya alabilirim. Bilginiz olsun. Sizinle birlikte daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz zaten. Bakın çünkü yani 86 tane at vardı az önce. 56'ya düştü. Kaç dakika olmuş? 8 dakika geçmiş bile. Ya tamam, videonun başında konuştuk onlar ayrı. Okey. Şimdi önce araştırma kısmını göstereyim isterseniz size. Bir de şu toplu yetiştirmeden yaylayı seçebiliyor muyum direkt? Öyle bir şeyim var mı abi? Mesela şöyle desem, süvari desem, özellik yok ve tek özellik yok. Burayı hiç seçmeyebilirim. Özellik yok diyeyim. Aynen. Önce onu da deneyelim mesela. Sürekli yetiştirme değil. Şöyle sonraki dediğimde buradan yok. Bu bizi bozar. Çok varmış ya. Yok, bu olmuyor. Tamam, size hemen şeyi göstereyim. Şurayı gösteriyorum abi. Araştırma merkezi bu şekilde olan bir hesaptayım. Yani klasik böyle basit hesapların geldiği bir seviye bu. Biliyorsunuz zaten burayı, bu noktayı. Şöyle göstereyim size de. Şuralar 1 seviye, şuralar 3 seviye. e, Bir sonraki satır 1 seviye. Yani ara satırlar 1 seviye, kalanlar 3 seviye şeklinde ilerliyor abi. Böyle bir gelişim sağlamış arkadaşımız. Arkadaşım dediğim de bu arada ablamın hesabı abi. Ablam oynamayı bıraktı. Eee, Ben de bu hesabı değerlendirmeye çalışıyorum şu anda bu gibi videolarla. Biz devam edelim kaldığımız yerden. Bineğimiz de sanki hiç azalmıyor gibi. Ne dersiniz? Şöyle boşta dedim, süvari dedim, korkusuz demiştim en son. Buradan devam ediyorduk abi. Şimdi bazı yaylalar gelmiş. Tamam biz bunları böyle tek tek takip edemeyiz zaten, yakalayamayız. O yüzden şöyle hızlandırmaya çalışıyorum abi. Burada güzel bir binek vardı bu arada. Neyse gitti o artık. Bozkır diyelim. Bu seride şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de işinize yarayabilir. Yani şunu da eklerim gibime geliyor. Hani hangi özellikleri hangi birliklerde daha sık kullanırız, hangi özellikleri hiç kullanmayız gibi bir böyle basit bir video oluşturmayı düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Yani eğer öyle bir videom gelirse de toz avcısı kuşatma. Eğer öyle bir videom gelirse de şunu en son yaparız ya, hiç uğraşamayacağım onunla. Karşınıza çıkarsa ne olduğunu da bilin diye şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Şimdi şu özelliksizlere geçtik. Şöyle devam ediyorum.
Böyle vallahi kütür kütür gideceğim abi. Hiç bakmıyorum bile. Mizaç falan filan umurumda değil yani şu anda. Şimdi burada yapılacaklar basit. Ben bu kısmı böyle hızlı bir şekilde yapıyorum abi. Tüm mavileri bitiriyorum. Daha sonra sizinle birlikte kaldığım yerden devam ediyorum. Hızlandırılmış bir şekilde yapacağım burayı. Buranın bitişini de videoda böyle imleç olarak göreceksiniz arkadaşlar. Oraya bir dakika ekleyeceğim. İsteyen oradan izlemeye devam edebilir. Fakat böyle sürece dahil olacağım. Ben kaç tane çıktığını göreceğim diyorsanız da bu hızlandırılmış şeklinde izleyebilirsiniz. Evet canlar, şu anda 3 mizacı bitirdik. Şevkli, korkusuz ve korumacı bitti. Kaldı geriye 4 tane mizacımız. Şimdi onlardan devam edeceğim. Şu an savaşçıdan devam edeceğim. Toplam kalan atımıza bir bakalım isterseniz. Şunları şöyle kaldırayım. 665 tane bineğimiz kaldı. İyi gidiyoruz. Yani biraz yorucu tabii ki. Gözlerimi yoruyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi savaşçı mizacından devam edeceğim. Şöyle 70 tane de burada varmış. Başlıyorum abi. Dostlar, şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Biz sadece mesela yayla atına fokuslanırız. Yayla atlarını bitirdikten sonra toplu yetiştirmeyle bir çiftleştirme yaptığımda sadece bozkır atlarını çiftleştirmiş olurum. Bu şekilde bir deneme yapabiliriz. Yani en azından yarı yarıya bir efor sarf etmiş olurum. Benim için de iyi olur. Yanlışlıkla tıkladım. 2 tane böyle at kaldı. Şimdi, şöy bir deneyeceğim. Önce bir deneyeceğim. Örnek veriyorum, hangilerini bitirdik? Şunları şu anda bitirdik. Kaldı şu üçlü. Şu Uysal'a bir girelim mesela. Buradaki sadece yaylaları yapmaya çalışacağım. Yaylaları yaptıktan sonra buradaki işim bitecek abi. Ya, daha doğrusu sadece oradaki değil ama gerçi mizaç olarak toplu çiftleştirmede mizaç seçebiliyor muyduk? Ona bir bakarız. Duruma göre ya oradan devam ederiz. Neredeydik? Uysal. Ya sadece uysalların bozkırlarını birbirleriyle çiftleştirmiş oluruz. Geriye onlar kalır çünkü sadece. Ya da hepsinde yaylaları bitirdikten sonra döner toplu yetiştirmeyle tüm bozkırları kendi arasında çiftleştiririz ve atlamış oluruz abi. Daha hızlı olur. Çünkü böyle 2 kat yani yarı yarıya düşürüyorum yaptığım eforu, sarf ettiğim eforu gibi bir şey oluyor abi. Bu arada şunu yapıyorken sizlere bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bir sonraki, çiftleştirme denememizde şunu yapacağız. Yani, yine bir boş hesap daha var elimde uzun zamandır oynanmayan. Onda da 500 tane binek var diye hatırlıyorum. O 500 bineği de direkt olarak toplu yetiştirmeyle, bir sonuca vardırmaya çalışacağız abi. Yani sırf toplu yetiştirme yapacağım ve pat 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 hemen bitireceğim yani. Çok kısa bir video olacak, bir deneme videosu olacak. Böyle birkaç dakikada bir sonuca varacağız yani. Bir de onu deneyeceğim. Öyle bir yapmaya çalışacağız. Ya bu binek meselesini ya diyelim ki mesela şimdi bu kadar efor sarf ediyorum. Burada bir yani yarım saat oldu. Şimdi siz hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz ama ben yarım saattir çiftleştirme yapıyorum şu anda. Fakat belki de bunun sonucunda belki de bir mitolojiye varacağım ben. Şimdi toplu yetiştirmeyle de daha az binek sayısıyla eğer yetiştirebilirsem bir mitolojik binek, bu sefer toplu yetiştirmeli çatır patır yaparım diye düşünüyorum yani. Öyle düşündüğüm için onu da bir deneyeceğim abi. Şimdi bu videonun bir sonuna gelelim. Bunu bir bitirelim. O yani part 3'te şimdiden bu ne şekilde olacağı sizin de bilginizde olmuş olur abi. Onun da bilgilendirmesini geçmiş olayım. Şimdi uysal kısmı da bitti sayılır. Bakıyorum. Bakın mesela şimdi şu uysallar bir bitse söyleyeceğim adedini de. 78 tane binek kaldı şu anda burada uysal olan. Mavi süvari atlardan 76'ya kadar düştü. Çift özelliklere geldiğimize göre yayla bitti. Bakıyorum şöyle hızlıdan. Tamam. Yayla bitti. Gördüğünüz gibi. 74 tane şu an çiftleştirmeden kurtuldum. Geleceğim. Kurtuldum derken yani yine yapacağız da otomatik bir şekilde yapacağız. Ne kaldı? Şevkli yapmıştık. Tetikte ve muzip kaldı. Tetikteden devam edelim. Bak tetikteyi daha çok veriyor. Görüyor musun? Geliyorum. Şuradan başlıyorum yine. Şimdi buradaki sadece yaylaları yaylalarla çiftleştiriyorum abi.
Geriye sadece bozkırları bırakmaya devam ediyorum. Böyle tekrar tekrar söylüyorum ki bazen böyle aralardan atlayarak izleyenler oluyor abi. Onlar da yakalayabilsin en azından ne yapmaya çalıştığımızı anlasınlar istiyorum. Ben devam ediyorum abiler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tetikte bineklerin de yayla atlarını bitirdim. Zaten toplu yetiştirmede bir böyle gözden geçirteceğim size de. Yine de böyle tek tek gösteriyorum. Muzip kaldı. Muzip'e de şöyle bir bakalım. 106 tane de muzip varmış. Buradaki yaylalarla başlayalım. İsterseniz şöyle önce yaylaların özelliksizlerini çiftleştireyim yine. Şuradan bir yerden başlayayım ben. Bunları da bitirdikten sonra elimizde ne kadar yayla atı kaldığını bir kontrol edeceğiz. Of, yanlışlıkla çıktım. Escape tuşunu kullanıyorum da bazen böyle hızlı basıyorum yanlışlıkla. O yüzden çıkıyorum. Bunları da bitirdikten sonra elimizde yaylı atı kaldı mı diye kontrol edeceğiz ve daha sonra toplu yetiştirme ile kalan zaten geriye sadece bozkırlar kalacağı için bozkırları bir arada çiftleştireceğiz arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Burada da kalmadı. Tamam. Şimdi elimizde hiç atın adını unuttum. Heh, yayla. Yayla atı varmış. Şu yaylaları da hemen şöyle bir yok edelim abi. Yok etmeye çalışalım yani. Şununla da şunu. Bakın gördüğünüz gibi özellik umurumuzda değil arkadaşlar. Tekrar kontrol ediyorum. 197 tane bineğimiz mevcut burada. Şöyle şurada yayla gördüm. Yayla gördüm. Aralarda birer tane kalmış sanırım. Şuna da basalım. Şu da gitsin. Şununla şunu da alalım. Varsa şu seçili kalsın. Bunlar hep özelliksizler. Özelliksizlerde yok diye biliyorum şu anda ama yine de şöyle bir gidelim aşağıya kadar. Aynen yokmuş. Tamam. Yukarıda daha var mı diye bakacağım şimdi. Bir tane var şu an elimde. Bir taneyi aradan bir tane gördüm. Aynen şurada. Bir tane daha oluştu galiba. Tamam, şu özelliksizlere bakmama gerek yok. Şöyle bir kontrol ettim. Bir tane ise de umursamayacağız. Yapacak bir şey yok abi. Onu denk getiremeyiz zaten bir tane. 194 tane atımız kaldı. Toplu yetiştirme diyorum. Süvari atlar diyorum arkadaşlar. Özellik yok falan filan. Önemli değil benim için. Hatta şöyle seçebilirim direkt. Yani hepsini seçemiyormuşum. Bunu da kaldırayım. Sürekli yetiştirme yapmıyorum sadece. Çünkü bozuyor. O zaman soyu bozabilir. Sonraki deyip burada şöyle bir kontrol ediyorum abi. Bakıyorum yaylam var mı burada? Burada biraz daha rahat kontrol ediliyor toplu bir şekilde olduğu için. Yok. Şöyle bir toplu yetiştir diyorum abi. Şimdi buradan çıkan yaylaları aralarında çiftleştireceğiz. Mor bineklerim çıktı. Güzel güzel. Oo, iyi adette çıkmış ha. Şimdi bu yaylaları tekrar yok edeceğim abi. Kaç tane? 80 tane mi kaldı? Güzel. 80 tane binek kalmış zaten. Şöyle biraz uğraştıracak gibi bu ekran ama başarabiliriz abi. Hiç bakmıyorum. Çıkan ata bakmıyorum bile arkadaşlar. Şunu da saklıyorum ki iki özellikli belki gelir. Ya belki bir bakarsınız mitolojiyi 3 özellikli çıkaracağım yani. O yüzden özellik sayılarını kaybetmek istemiyorum. Yani çift özellikli ile tek özellikliyi ancak mecbur kaldığım zaman çiftleştiririm gibime geliyor abi. Şu yaylayı alalım şimdi. 71 tane kalmış. Bak aşağıda daha var tetikte. Ha, ayrı ayrı geldiği için böyle. İşte mizaçları sıraladığı için ara ara görünüyor şu an. Şurada bir tane daha var. Şuradan devam edelim. Ah, nefret ediyorum bu durumdan. Ama bakın binek sayımız şu an 399'a kadar düştü arkadaşlar. Burada ne yapmıştık? İkisini seçip okeyliyoruz. Aynen. Doğru. Şöyle en aşağıdan devam edeyim abi. Temizliğe temizliğe gelelim. Oo, bayağı da var ya aralarda. Yalnız var ya şey kırmızı ordu koparma falan görüyorum şurada aralarda. Yapacak bir şey yok. Zaten hesap kullanılan bir hesap değil arkadaşlar. O yüzden üzülmeye gerek yok yani. En azından bize hizmet etmiş oluyor yani şu anda hesap. Bir şey olacaksa biz bunu birlikte bakmış, birlikte öğrenmiş ve görmüş olacağız abi. Bu şekilde yapılabiliyorsa bu şekilde valla ben yaparım. Kendi hesabımdan patır patır basarım. Hiç umursamam. Olursa eğer umursamam. Çünkü şöyle bir yandan araştırması da geride. Yani araştırması da geride olan bir hesaptan bahsediyoruz dostlar. O yüzden rahat bir şekilde yapılabilir. Şurada bir tane çift özellikli kaldı. Başka var mı diye bakıyorum. Şöyle toplu yetiştirme ekranından bakalım isterseniz. Şöyle söyleyeyim yine. Sürekli yetiştirmeyi kapatıyorum. Sonraki diyorum.
Bir tane çift özellikli var abi. Başka da yok gibi. Şöyle direkt toplu yetiştir dedim. Çift özellikli yine, bineklerim çıktı. Şöyle yapayım mı peki? Burada çıkan araştırmayla burayı arttırayım mı yani? Soy gelişimini rahatlatacak bir şey varsa, ustalık kazancını boş ver. Şurada, mutasyonu, kalıtı, nitelik artışı. Nitelik artışlarını bence arttırabiliriz abi. Bunu arttır diyor. Şunu da arttırayım da. Şunu da arttırayım. Bu 5'te miydi? Tamam. Şimdi bunu ne yap diyor? 4-5 yap diyor zaten. Tamam bitti zaten. Şuna da bir tane yok basamıyoruz. Tamam. Böyle devam edelim. Bir yandan orayı da halledelim. 365 bineğimiz kaldı abiler. Geldim. En son şuradaydık. Tamam. Burada gördüğünüz gibi son çiftleştirmeden sonra 30 tane süvari bineğimiz kaldı. Şimdi buradan da burayı artık kendi arasında parçalayabiliriz ya. 30 tane zaten. Şöyle yapalım. Yani ne yaptığımı anladınız. İsterseniz ben mavileri bitirdikten sonra sizlerle devam edeyim. Bu şekilde devam edeceğim. Şu mavileri bir yok edeyim çünkü böyle yavaş yavaş azalacak biraz arkadaşlar. Sona doğru böyle tekrar tekrar maviyat vermeye devam edecek. Yok olana kadar ben devam edeceğim yani. Zaten 18 tane bineğimiz kaldı. İsterseniz şu çift özellikli bineğin çiftleşmesini görün. Daha sonra ben devam edeyim. Şöyle yapalım. Yayla atı çıktı. Yıldırım kılıç kesici. Bunu da başka bir iki özellikliyle vuralım. Bunlar da keyifli aslında da işte yani yapacak bir şey yok. Ee, tamam şunu da vurayım. Böyle gider o zaman bu abi. Şunları da bir vuralım. Çift özelliklerinin keyfini bir alalım bari. Aynen şurada yine var. Bunlar iyi çift özellikli çıkmış ama yani baktığınızda kaç taneydi? 300-400 tane şey kullandık yani şu an. Binek kullandık. Normal aslında bu değer. Çift özellikli sayısı yani. Cesaret dolu ambar. Şu ve şu kaldı. Kudret mizacı da kaldı bu arada yani. Mor yap bari. Tamam. Gitti. Ben bu şeyleri bitireyim abi. Mavileri bitireyim. Morlara başlıyorken birlikte başlayalım olur mu? Öyle yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boşta süvari atlarım herhangi bir filtre yok ve sadece bir tane bineğim kaldı şu anda. Düdüğüm de yok diye hatırlıyorum. Aynen yok. Şimdi morlara geçiyoruz abi. 341 adet bineğim kaldı elimde. Yani yarıdan altına düştük diyebilirim. Şimdi savaşçı atı diyeceğiz. Boşta diyeceğiz. Herhangi bir şey seçmeyeceğiz ve onayla diyeceğiz. Arkadaşlar burada yapacağımız 319 tane yani 150 tane falan çiftleştirme yapacağız burada. Burada biz şöyle yapmaya çalışacağız. İsterseniz şöyle yapsam daha rahat görünür gibime geliyor. Bir öyle deneyelim. Baktık olmuyor buna geçeriz. Şimdi şevkli dedim mesela. Buradaki aynı bilekleri aralarında çiftleştirmeye çalışacağım. Önce şöyle en alta inip özelliksizlere bakalım. Bak mesela 2 tane gök şimşek var burada. Yapıştır abi. Bir tane tigin, bir tane daha tigin. Yapıştır abi. Şurada bir tane tulpar, bir tane daha tulpar görüyorum. Ver. Azgın alev ve de bir azgın alev daha. Bu şekilde devam edeceğim. Beyaz aslan özelliklilere geldi burada sıra. Karaşanlı ve bir karaşanlı daha. Tamam. Bir daha var. O da güzel. Gök şimşek ve gök şimşek. Neden bu arada mizaç yapıyorum? Söyleyeyim. Herhangi bir hani mizacı korumak adına yapmıyorum bunu arkadaşlar. Şimdi tek bir mizaca girdiğinizde binek çeşitlerini sıralı bir şekilde veriyor. Fakat farklı birçok mizacı aynı anda açtığınızda karışık oluyor biraz ekran. O yüzden bu şekilde ilerliyorum. Zaten aşağıdakiler için birazdan toplu bir ekrana geçeceğiz yani. Şuradaki kara yıldızı da şurada bir toz avcısı var. Şunu bir açalım, bir yok edelim. Şöyle bırakıyorum. Buradan sarı çıkacak gibi hissettim. Çıkmadı. Kara yıldızdan bir daha var. Şöyle çıktı. Tamam. Ee, azgın alevler var birer tane. Bu şekilde devam edeceğim mizaç. Ben yine her mizaç bitişinde size haber vereyim arkadaşlar. Öyle devam edelim. Sizi çok böyle bekletmeyeyim. Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi çift özellikli 2 tane atım var. Bunlardan aşağıda var. Fakat tek özellikliyle çiftleştirmek istemedim. Bakın tam şurada bir tane daha varmış. Şunu da yapayım. Şimdi bir karaşanlı çıktı galiba ondan. Şöyle bu aşağıdakiler özelliksiz zaten.
Burada bakın aynen şu an aynı, türde bineğim kalmadı. Şevkli'yi geçiyorum abi. Uysal'dan devam ediyorum. 60 tane bineğim var burada. Çift özellikli bir şuradan bir sarı yok vermedi. Tek özelliğe düştü. Olsun. Tamam şimdi önce şöyle özelliksizleri halledeyim. Şimdi de Uysal'a geçtim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Uysal'da da bakın şu an aynı çeşit bir bineğim kalmadı. Hepsini çiftleştirdim. Sadece tek özellik çift özellik farkı var. Aslında şu özelliksizleri de aynen özelliksizleri de şöyle yapabilirim ya. Ne kaybettirir ki bana? Şöyle gök şimşek de vardı galiba. Yok mu? Yokmuş. Evet özelliksizleri de böyle tek özelliklilerle vurdurabiliriz abi varsa. Ee, Şu Norris'ten mi vardı? Bir tane aynen. Şöyle yapalım. Tiginden falan yok. Tamam. Şurada bir tane daha oluşmuş oldu. Şöyle yapalım. Bundan ne çıkacağını da gözlemleyeyim şuradan. Beyaz aslan var mı? Yok. Tamam. Var ama çift özellik. Tamam. Böyle bitti. Bakın burada da 8 tane bineğim kaldı. Şimdi buradan da geçiyorum. Şevkliyi yapmıştık. Sadece Şevkli'de şunu bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Kara şanlı varsa şuradan tekrar hani tek özelliklerle yapacağız dedik ya o şekilde bir geri döneceğim ve daha sonra da farklı bir mizaca geçeceğim. Hangi mizaca geçeyim? Savaşçı mizacına geçeyim abi. Oradan da savaşçı mizacına geçeceğim. Bu kısmı hızlandırıyorum. Böyle takip edersiniz. Savaşçıyı da bitirdik diyecektim. Şu varmış. Şunu da yapalım. Tamam. Savaşçıyı da bitirdik arkadaşlar. Burası biraz yani hızlı bitiyor azat olduğu için fakat dikkat gerekiyor arkadaşlar. Siz de dikkat edin lütfen bu kısımda. Yani herhangi bir anda farklı bir binek ile çiftleştirebilirsiniz düzeninizi. Düzeni hiç bozmak istemiyorum yani şu anda. Böyle tertemiz bir şekilde devam ediyoruz şu anda. Böyle devam etmek istiyorum yani de sizler de dikkat ederseniz iyi olur. Korkusuz mizacını da bitirdik abi. Ne kaldı? 3 tane mizacın muzibi yaptık mı? Yok, muzibi yapmamıştık. Muzipten devam edelim abi. Şöyle Norris'lerle başlayayım. Tamam, bu mizaç da bitti. Son bir mizaç kaldı diye biliyorum ama ne kaldı tam da bilmiyorum. Tetikte mi kaldı? Aynen tetikte kalmış. Şimdi tetikliğe de başlıyorum abi aynı şekilde. Bu da son mizacımız diye biliyorum. Bundan sonra tüm mizaçları aralarında çiftleştireceğiz ve şimdi bu morların mesela sonuçlarını izlemiyoruz abi. Ama sarıların tek tek izleyeceğiz haliyle yani. Amacımız çünkü orası, o noktayı bekliyoruz. O noktada tek tek tüm sonuçları böyle bekleyeceğiz ve değerlendireceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun şimdiden. Ben şimdi bu tetikte kısmını da bir bitireyim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim dostlarım. Güzel. Şimdi bir toplamı açacağım abi. Tüm mizaçları aynı anda göreceğim. 105 tane var ama yanlış da olabilir bilmiyorum tam. E, Tüm mizaçları bitirdik diye hatırlıyorum ama şöyle bir kontrol edeceğim. Korkusuz 6 tane kalmış. Aynen bir tane büyük ihtimalle çoktur. Çünkü yani hepsine toplam 6 bak burayı yapmamışız mesela. Şu korumacıyı da halledeyim. Ondan sonra başlayalım. Yani daha doğrusu morları aralarında yapmaya devam edeceğiz. En sonunda da zaten geriye sarılar kalacak. Şu anda kaç adet sarı bineğe ulaştığımızı merak etmiyor değilim. Bakmayalım isterseniz. En sonda böyle bize sürpriz olsun. Ne kalmıştı? Korumacı kalmıştı. Tamam. Korumacıyı da şöyle bitireyim. En son hepsine bakalım. En başta bu arada yanlış hatırlamıyorsam videonun başından da bakarız ona. Şimdi 6 ya da 7 tane sarı binek vardı elimizde. Öyle anımsıyorum yani. Bakalım bu tüm çiftleştirme sonucunda yani soylara dikkat ederek yapıyoruz ya şu an atların çeşidine türüne dikkat ederek yapmamıza rağmen bakalım kaç tane sarı binek elde ettik. Yani bu durumda bize aslında burada bir verimlilik yüzdesi de verebilirdi yani. Bu arada şu an inanılmaz bir çiftleştirme yapacağım abi. Bakın iyileştirici zırh, hayat kurtaran kudretimiz de var. Binekler de aynı. Yani inanılmaz güzel bir çiftleştirme oldu bu. Hiçbir şey çıkmayacak ama. Aynen. Güzel olsun kalsın kenarda. Ya kalmayacak da bugün. Bugün hepsini yiyeceğiz arkadaşlar. Bugün hepsinin sonu gelecek. Vallahi bugün hiçbir şey bırakmayacağım yani. Belki de mükemmel binekleri çoktan çiftleştirdik bile yani. Şu an kaç saat oldu?
1 saattir ben çiftleştirme yapıyorum arkadaşlar. Sizin için bu tabii biraz kısa olacak. Ben videoyu ona göre düzenleyeceğim. Sizleri yormayacağım. Ama 1 saattir şu an yani sadece şunu yapıyorum. Yaptığım tek şey şu. Biraz canım sıkıldı. Yoruldum yani daha doğrusu. Bir de gözlem de gerektiriyor fark ederseniz siz de. Neyse ben şimdi bu kısmı da bitireyim dostlar. Şey yaparız. Kaldığımız yerden devam ederiz. Şunu da yapayım. Burası bayağı iyi bir çiftleştirme olacak yalnız abi. Şuraya bak. İyileştirme ve yenileyici, iyileştirici zırh ve yenileme. İkisi de aynı mizaç. Kalan bu. Şey var mıydı ondan hiç? Yok gibi. Farklı mizaçlara da gidiyorlar bu arada buradan. Onlar da orada bozuluyor yani. Neyse. Şimdi bitti arkadaşlar. Hepsini yaptık. Şöyle 64 tane bineğimiz var. Bu 32 çiftleştirme demek oluyor ilk aşamada. Şuraya baktım. Tulpar yukarıda var mı? Yok. Tigin, beyaz. Burada yok. Benzer yok. 7 tane bu şekilde kaldı. Şimdi şöyle bir de şöyle yapalım. 26 tane de burada var abi. Bunları da hemen aralarında yapalım. Çift özellikleri. Şurada bir tulpar gördüm. Burada da bir tulpar gördüm abi. Şöyle bir bastım. Çift özellik izlenir bu arada. Şurada bir beyaz aslan var. Burada da bir beyaz aslan var. Tamam. Şurada bir kızıl rüzgar. Burada da şimdi çıktı zaten. Güzelmiş bu arada. Cesaret, dirayet ama dirayet düşüktü. Saçak bulut. Şunu bir açalım biz. Bir saçak bulut daha gördüm az önce. Şurada. Sarı bir binek çıktı. Çift özellikli sarı bir bineğimiz oldu ve kudret zırh niteliğinde güzel abi. Şöyle bir kızıl rüzgarlar. Tek özelliğe düştü bu. Beyaz aslan diyelim. Çıkalım yukarıda bakalım abi var mı? Var. Karaşanlı'ya döndü. Şurada bir beyaz aslan, bir tane daha beyaz aslan gördüm. Saçak bulut. Yukarıdan başlayayım. Gök şimşek, gök şimşek. Geç bunu görmeyeyim bari. Yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Beyaz arslan kaldı mı? Kalmadı. Tigin. Tigin de görmedim sanki ya. Boşuna tıkladım buna. Yok. Kara yıldız. Kara yıldız. Ne verdi? Tulpar verdi. Cesaret iyileştiricidir. Tulpar vardı abi bu arada. Şurada. Şunu bir kaldırdım. Şöyle 2 tane tulparı bir çiftleştirdim. Bir tane gök şimşek verdi. Gök şimşek de başka yok diye biliyorum bu arada. Azgın alev gördüm. 2 tane. Son binekler. Sona yaklaştık abiler. Norris çıktı bir tane. Norris yoktu diye hatırlıyorum. Tulpar gördüm. Tulpar gördüm. Farklı bir oyuna çevirdik burayı. Şuradan beyaz arslan çıktı. Az önce ama tek özelliklerin arasına gitti o. Karaşanlı'dan 2 tane mi var? Aynen. 3 özellikli. Bu bir kalsın kenarda bir yerde. Tigin. Aslında şöyle yapabilirim ya. Ne yapacağım 3 özelliği? Şu da gelsin. Şu azgın alev varsa çiftleştirelim. Yok gerçi. Tamam. Benzer bir şey kalmadı değil mi? Gök şimşek, Norris, saçak bulut. Yok. Tamam. Benzer bir şey kalmadı. Fakat şöyle bir şey oldu şu anda. Şu an hepsini çiftleştireceğim abi. Ee, Ben tutmaya çalıştım. Bu kadar dayanabildim. Yapacak bir şey yok. Ya daha doğrusu şu an azalttım. En başta bunları yok etmek istemezdim yani. Şimdi şurayı da bir azaltalım. Bir tane daha. Bayağı azalttık bu arada. Sona yaklaşıyoruz dostlar. Ya bir önceki video gibi böyle saatlerimizi almadı. Yani yine bir saatimizi aldı ama en azından çok saatimizi almadı. O video çok uzun sürmüştü çünkü çok yorulmuştum o videoda. Şöyle yapalım. Beyaz Arslan diyelim. Şurada bir tane daha var. Denk gelirse gelir abi çift özellik. Yapacak bir şey yok. Gitti. Şöyle yapalım. Hemen. Güzel.
Bak çift özellikli bir sarı at daha edindik şu an. Şu Kızıl Rüzgar ve Kızıl Rüzgarımız var. Bak soyu bozmamak için çift özellikli farklı bir binek beklemiyorum yani şu an. Sadece bu şeye dayalı devam ediyorum yani. Atların tipine bakıyorum abi. Sadece tip. Son 6. Üf. Bu ne abi? Sen bin şuna ya. Yenileme menileme yap. Aslında onları da mı kullansak ya? Bir anlamı yok zaten. Kullanılmıyor ki hesap abi. Ya olur da geri meri döner bari üstünde bir şeyler dursun. O kadar da şey yapmayalım. Yam yam gibi bu sefer. Kullanımda desek ne kadar var ki? 5 tane at kullanıyormuş zaten. Kalsın bunlar da ya. Aynen onlar kalsın. Çok önemli değil o kadar da. 5 tane ata düşmedik yani. Boşta deyip devam edelim biz. Şöyle yapalım. Aa, bu moral bozdu bak. Hemen şurayı halledeyim. Tamam. 4 tane bineğim kaldı. Şöyle yapayım. Full seçili. 5 tane binek. Tamam bunlar da kalsın. Bunlarla işimiz yok artık. Burası kalıyor abi. Hepsi tekli bir şekilde kaldı. Şimdi kaç adet sarı bineğimiz kaldığına bakalım. Şurayı bir resetleyeyim abi. Boşta diyeyim. Gök kanat diyorum. Ve kaç adet çıktığına bir bakalım. 42 adet sarı bineğimiz var şu anda abiler. Ve şimdi of çok yoruldum. Aynı binekleri birbiriyle çiftleştirerek bir adet mitolojik binek elde etmeye çalışacağız abi. Özellikler umurumuzda değil. Şu Paladin'den başlıyorum. Hadi bakalım. Bir tane mitolojik istiyoruz abi. Bu arada Dark çok çıktı. %1 ihtimali arıyoruz abi. Bu şekilde bulabileceğimi düşündüm yani. Berk çıktı bir tane. Şu fırtınalı bulutu bir şuradan götürmek istiyorum arkadaşlar. Varsa eğer özellikli bir tanesi varmış. Şöyle bir yapalım. Paladin geldi. Paladin ve Paladin yapalım. Paladin zorlaştırıyoruz. İyice hep Paladin yapacağım falan. Dalga süren verdi. 38 binek kaldı. Hala bir şey yok. Berk Yaruk gördüm 2 tane. Vermedi. Üzme ya beni lütfen artık ya hani bir önceki kadar yorucu olmadığı için o kadar moralim bozulmaz ama yani artık olsun istiyorum be kardeşim ya. Şu Dark ile Dark'ı da yapayım. Paladin geldi. Paladin bayağı inatlaşıyor benimle şu anda. Şu alttan başlayacağım. Dark'la Dark. 35 tane kaldı ya. Tekrar bir Dark verdi. Dark ve Dark diyorum. Bastım. Bu arada şey yapalım. Bir dakika dur. Dur. 33 tane kaldı zaten tamam. Şurayı bir kullanalım abi. Yükselebildiğimiz kadar yükselelim. Aynen. Buradan max verimliliği alalım yani. Şunu 4 yap diyor sanırım. Oho. Çok zormuş. Yapar mı? Onu yap, bunu yap. Anasını satayım buna kalmadı. Tamam neyse yapabildiğimizi yaptık abi. Yetiştirme merkezinden devam edeyim. 55 tane diyor. Neden 55 tane burada? Ha kullandıklarım. Kullandıklarımda sarı mı var? Atilla in ondan Atilla. Atilla in ondan. İn ondan Atilla. O atı da bir alalım oradan abi. Bir sarı bir sarıdır. Şöyle gök kanat dedim. Boşta dememe gerek kalmadı. Başka at kalmadı zaten. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Dağ fırtınası ve dağ fırtınası. Ver. Fırtınalı bulut çift özellikli. Dark ve dark. Berk Yaruk verdi bir tane. Oğlum güzel bir nek ha. Yıldırım var, toz avcısı var. Her şey var maşallah. Kudret de var. Ee, ne yapalım? Dalga süren ve dalga süren. Ben şöyle bir arkaya motivasyon müziği açmak istiyorum abiler. Razı mısınız? Yine kanalımızdan bir şarkı açacağım. Neyi açacağım?
Bilirsiniz, tahmin edebileceğiniz bir şey. Yani zaten bir tane albüm, içinde de 5 tane şarkı var. Şuradan bir geleyim, bir dakika. Oynatma listelerime girdim şu anda. Whispers of Bildiğiniz Time çıtırtı. reklam var abi şu an. Şunu sessize alayım. Tamam. YouTube'da YouTube videosu izliyormuşuz falan. Bu şarkı benim. Ben yaptım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Umuyorum ses sizi çok yormuyordur şu anda. Ekranımıza geldik. Abi Dark var. Çift özellikli olduğu için bırakıyorum onu. Şu Dark ile Dark'ı bastım. Dalga süren verdi. Dalga süren ve dalga süreni çiftleştiriyorum şimdi de. Paladin. Yine Paladin. Dağ fırtınası. Dağ fırtınası çiftleştirmesine her zaman çok güveniyorum bu arada. Dark geldi. Gaza geldim ya. Nasıl şarkı yapmışız anasını satayım. Çok az bineğimiz kaldı. Çok az şansımız kaldı demek bu. 27 tane bineğimiz var şu anda. Araştırması çok kuvvetsiz bir hesapla deneme yapıyoruz şu anda abiler. Unutmayalım bunu yani. Ama bununla yaparsak yaparız gibime geliyor. Şurada bir dalga süren gördüm. Bir dalga süren de burada var. Hadi artık ya. Berk Yaruk. En sona kalan farklı tipteki binekleri birbiriyle çiftleştireceğim bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Şu Dark ile Dark'ı hadi. Ah. Korkmaya başladım ya. Bir arkadaşım en vazgeçtiğin anda oluyor demişti. Ama hiç vazgeçesim yok ya. Şu Dark ile Dark'ı tekrar yapıyorum. Paladin geldi. Çift özellikliler mi verecek yoksa abi? Ne diyorsunuz? Şu fırtınalı bulutu da şuradaki fırtınalı bulutla bir çiftleştireyim. Eğer olmazsa bu video dahilinde gideceğim içeride bir sigara içip geleceğim arkadaşlar. Bak şimdiden söylüyorum. Videoyu açık bırakacağım. Gideceğim bir sigara içip geleceğim. Yeter artık. Şu bir dalga süren gördüm yukarıda. Hadi be oğlum. Çok az kaldı ya. 16 tane kaldı şu an. Paladin. Berk geldi. Çift özellikli. Fırtınalı bulut var. Bir fırtınalı bulut daha. Çok az at kaldı. 14 tane kaldı şu an. Dalga sürenlerimiz var. Paladin. Paladin vardı sanırım aşağıda. Yok. Aşağıda Berk Yarık var mı? Var. Hadi be. No one is talking about this new Suno feature. Ne oluyor abla? Şarkı mı bitti? Hoppala. Siz ne zamandır bunu izliyorsunuz abi?
Yapma ya. Valla özür diliyorum arkadaşlar. Bunu tahmin etmedim yani. 12 tane bineğim kaldı. Daha öncesinde de yani çıkaramadık zaten herhangi bir binek. Müzik canımı sıktı şu anda ya. Kapatıyorum şunu. Büyük ihtimalle ekranı kapladı o ve o kısmı göremediniz siz. Zaten herhangi bir şey çıkmadı da yani birlikte yapmak istiyorum yani. Amacım bu zaten. Arkadaşlar 12 tane bineğimiz kaldı. Şu an gördüğünüz gibi 2 tane çift özellikli berk yarığım var. Umutlarım yerlerde. Videonun bu şekilde olması da canımı sıktı. Yani iyice modum düştü diyebilirim. Şu çift özellikli berk yarıklarla başlayacağım. Güzel bir binek. Yıldırım ve toz avcısı var. Dark verdi. Şurada bir de arkım daha var abi. Fırtınalı bulut verdi. Başka bir fırtınalı bulutum yok. Ha var. 10 tane binek kaldı şu an. Hadi ya. Şu iki dalga süren bana bir pozitif geldi ama yanlış gelmiş. Aşağıda benzer bineğim kalmadı. Yukarıda da kalmadı. Artık çift özellikleri tek özelliklerle çiftleştireceğim. Hadi. Fenerbahçe gibiyiz arkadaşlar. Son dakikaya kadar ümitliyiz anasını satayım. Bekle. Fırtınalı bulut. Ver hadi ya. Sene. 4 tane binek kaldı. Ortalama 3-4 çiftleştirme falan demek bu. Arkadaşlar şununla şunu çiftleştireceğim. Razıysanız. Şununla şunu çiftleştireceğim. O da olmadı. Gördük zaten sonucu. Son çiftleştirme. Olmadı. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Benimle birlikte denemelere dahil oluyorsunuz. Ya moralim bozuluyor böyle. Ama canımızı sıkmaya gerek yok dostlar. Yani illaki biz bunu başaracağız bir şekilde. Bir arkadaşımız şey dedi, onu da söyleyeyim sizlere bu arada. Böyle çok çirkin oldu ya. Dur şöyle bir şey yapayım. Bir arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ya bunu bir tüp gibi düşünün dedi. Tüp dolduğunda dedi, tüp ne zaman dolarsa dedi, o zaman dedi bu ata ulaşırsın dedi. Mitolojik bir neye ulaşırsın dedi. Fakat arkadaşlar şöyle ben Era'daki hesabımda da bunu denedim. Yani Era'daki hesapta da ciddi boyutta deneme yaptık. Öncesinde de ben bayağı bir çiftleştirme gerçekleştirmiş biriydim zaten. Şimdi orada da denemeler yapmış biriyim. Yani uzun zamandır yapan biriyim. Orada da olan bir şey değil bu. Bana daha mitolojik binek nasip olmadı. Arkadaşlar bu IP adresi bence bozuk. Ya burada çıkmıyor. Ya bakacağız, deneyeceğiz, devam edeceğiz. Arkadaşımızın hesabıyla da belki yaparız. Size videonun başında bahsettim ya bir arkadaşımız vardı diye. Benim hesabımdan dene dedi. Yani denersem bu sefer toplu yetiştirmeyi deneyeceğim. Onu onda denemem. Daha böyle mantıklı bir ilerleme sağlayacağım bir şeyi o arkadaşımızın hesabında denemek isterim. Dostlarım şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu gibi denemeleri beğendiyseniz, hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi ve
Yani görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. İnanın bana beğeni ve yorumlar etkileşimi arttırıyor ve video diğer arkadaşlarımızın da önüne çıkıyor. Herkesin önüne çıkması demek benim de, herkes açısından duyulmam demek oluyor ve bana destek olmuş oluyorsunuz. Arkadaşlar abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Özünüze iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi taktikle kalın dostlarım. Taktiksiz kaldığınızda gördüğünüz gibi böyle binek çıkmıyor arkadaşlar. Görüşürüz. Eyvallah.